Evet, merhaba arkadaşlar. Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Tabii ki Low Bites dinleyeceğiz. Low Bites'ın uzun süredir belgesellerinde denk geldiğimiz bir tane şarkısı vardı biliyorsunuz. Rising isminde. Ve onu bir türlü dinleyememiştik. Bugün onun sırası geldi. O şarkıyı dinleyeceğiz. Bakalım Rising şarkısında neler hissedeceğiz? Çaylar kahveler hazırsa hadi gelin başlayalım. Hatırladınız mı şarkıyı? Çok özür dilerim. Hatırladınız mı şarkıyı? O nakarat kısmını. Geri aldım 15 saniye borcum olsun size. Bir daha başlayalım oğlum. Hatta baştan başlayalım mı? Mükemmel bir girişti. Aa, wow. Haruna'ya bakar mısınız bir? Dır dır dır. Çok iyi. Buna başlamadan biraz durmak istiyorum. Mükemmel karanlık, hızlı, agresif bir şarkı. Şuraya kadar geri alacağım. Oradan bir daha dinleyelim olur mu? Bölmek istemedim Asamin'in kısmını. Hepsi çok eğleniyor çalarken. Oradalar ve bu işi profesyonelce yapıyorlar ve bize sunuyorlar. Mükemmeller. Ve bu şarkı da çok iyiymiş bu arada. Devam edelim arkadaşlar. Kusura bakmayın durdurduğum için. Wow. Ya o kadar rahat yapıyor ki Miyako'nun şuradaki görüntüsüne bakar mısınız şimdi? 5 saniye bir daha alayım. Miyako'nun yürüyerek çalarak geldiği görüntüye bakar mısınız? Ya o kadar rahat ki. Hepsi öyleler bu arada. Harikalar. Bakın. Çok iyi ya.
Yürüyerek çalıyor. Aa! Miyako piyanoya oturdu. Aa! Çok özür dilerim. Çok girdi. Çok özür dilerim. Orayı bir daha dinleyeceğiz. Ben onu bir önceki başka şarkıda kullandılar diye düşünüyordum. Bu şarkıda olacağını düşünmemiştim piyanonun. Ne yalan söyleyeyim. Tommy. Wow. Burası başlamadan durmak istiyorum. Solo'yu bölmek istemedim. Asami'nin seyirci kontrolünü gördünüz mü? Bakın burada az önce geçtiğim yerde. Birazdan gelecek şimdi oraya. Herkes şovunu yapıyor. Miyaka bir taraftan, Midori bir tarafta. Herkes şovunu yapıyor. Ama siz katılın. Bize katılın. Siz de eşlik edin. Bağırın. El kaldırın. Onları yönetmeyi çok iyi biliyor Asami. Evet, devam edelim. Bakın. Evet. Biz buna topluluk yönetimi diyoruz. Bir kere daha dinleyelim. Şurayı bir daha dinleyelim. Çok iyi ya. Wow.
Harun'a bakın şimdi. Çok özür dilerim. Şimdi evet, bu kısmı, baş kısımda bir daha dinlemem gerekiyor. Sonra yorumlara geçelim, olur mu? Wow. Giriş kısmını dinleyecektim normalde. İsterseniz şarkıyı bir kere daha dinleyelim, olur mu? Gördünüz mü Fami'yi? Evet. Haydi Miyako. Gördünüz mü Harun'u? Bir şef gibi yönetiyor. Bakın Harun'a. Wow. Fami. Kusursuz bir geçiş arkadaşlar. Kusursuz bir geçiş. Nereden, hangi tarzdan nereye nasıl geçiyorlar bir daha izleyelim, olur mu? Son kısmını söylüyorum. Miyako'nun piyanodan kalktığı kısmı söylüyorum. Oradaki geçişe dikkat edin lütfen.
Hadi 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 katılın siz de. Muazzam. Wow. Harika bir şarkıymış. Neden bu kadar geç dinledim bu şarkıyı? Grubun canlı konserine olur da bir gün katılırsam ve canlı dinlemek istediğim böyle bazı şarkılar, bazı değil daha çok var da tabii hepsini böyle denk getiremeyiz. Ama en az 3 tanesini isterim. Bir tanesini biliyorsunuz zaten. Başı o çekiyor. Shadowmaker'ı isterim. Holy War'ı isterim. Glory de var. O da var, çok var ama en azından şöyle söyleyeyim. 3 tanenin içerisinde bunu da isterim. The Hammer'ı da isterim. The Hammer of Wrath. Ama tabii öyle bir setlist kişiye özelleştirilebilir bir setlist olmayacağı için denk gelme ihtimalim çok düşük olacak. Mutlaka izlerim. Bir yerde canlı onları mutlaka izlerim. Ama dediğim gibi benim istediğim şarkılar olur mu emin değilim. Mükemmel bir şarkı dinledik yine arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Şarkı hem karanlık hem hüzünlü hem hırslı hem de epik bir atmosfer vardı. Yaklaşık 170-175 BPM civarında bir tempodaydı ve grubun daha önceki o çok yüksek speed thrash metal etkili diğer şarkılarına göre daha böyle orta ileri bir tempoya sahipti. Bu tempo şarkının ritmik olarak daha böyle marş havasında tınlamasını sağladı. E, Genel olarak dört dörtlük bir senkronize ritim kalıbı üzerine kuruluydu. Girişte ve kıta arkalarındaki klasik heavy metal geleneğine sadık palmotik tekniğiyle çalınan pedal ton odaklı ritimler baskındı. Gitarlar ritmik yürüyüşlerde modern Amerikan sakallı rifflerinden ziyade geleneksel Britanya heavy metal çift gitar uyumuna yaslanmıştı diyebiliriz. Çoğu şarkılarında olduğu gibi Miyako ve Midori'nin twin gitar harmonileri şarkının imza unsuruydu diyebiliriz. Sololarda ve melodik geçişlerde bu harmoniler yine önemli bir yer tuttu. Özellikle üçlü ve zaman zaman altılı ve yüksek oktav destekli armoniler kullanarak klasik heavy metal geleneğini yansıtan zengin bir melodik yapı oluşturdular. Teknik açıdan akıcı alternate picking, hızlı legatolar ve sistem olarak da pinch harmonik ön plandaydı. Haruna mükemmeldi yine. Yani birkaç yerde özellikle durdurup geri geri almak istedim ama çok da vaktinizi almak istemedim o yüzden. Şarkı temposunu sürekli yüksek tuttu ve güçlü bir double bass kullanımı sergiledi. Nakarat geçişlerinde, nakaratlarda ve geçişlerde ritmi düz bir rock ritminden çıkarıp senkoplu ataklar ve zil kombinasyonlarıyla özellikle ride ve crash sürekli harekette kalmasını sağladı şarkının. Bas gitar davulun kickine odaklanmış durumdaydı dikkat ettiyseniz Fami. Sadece dediğim gibi kök notaları takip etmekle kalmıyor. Koro öncesi ve nakarat geçişlerindeki armoniyi zenginleştiren bas yürüyüşleri yaptı. Asami şarkı boyunca göğüs sesinden kafa sesine çok pürüzsüz geçişler yaptı. Şarkının vokal hattı oldukça genişti dikkat ettiyseniz. Kıtalarda daha böyle kontrollü ve melodik bir anlatım tercih ederken nakarat ve köprü bölümlerinde yüksek güçlü crescendolar ve
sürekli uzun süreli vibratolar ile lirik gücünü zirveye taşıdı diyebiliriz. Şarkının ortasında Miyako'nun çaldığı klasik Batı müziği esintili Chopin çaldı. Piyano pasajı öne çıktı yine. Bu bölüm şarkının en sert ve yoğun metal yapısının içerisinde ani bir dinamik kırılma yarattı. Ve daha sakin, dramatik bir atmosfer kurdu. Ardından gelen geçişlerle birlikte distortion'lı gitarlar ve davul tekrar devreye girdiğinde ise şarkı güçlü bir şekilde yükseldi arkadaşlar. Bu orta bölümdeki kontrast dinleyici açısından şarkının en vurucu ve dramatik kırılma noktalarından biriydi bence. Ve kıta bölümlerindeki dediğim gibi nakarata geçiş köprüsü gerilimi mükemmel tırmandırdı. Ritim hızlandı. Asami'nin vokal melodisi yukarı doğru tırmanmaya başladı ve dinleyiciyi kaçınılmaz bir patlamaya hazırladı diyebilirim. Şarkının nakaratı grubun en güçlü stadyum marşlarından biri olabilir diye düşünüyorum. Akor yürüyüşleri ve vokal melodisi o kadar sinematik ve epik bir yapıdaydı ki o ilk dinlemede bile akılda kalıcı olması ve yakalayıcı böyle dinleyiciyi yakalaması kaçınılmaz. E, Arka vokallerle desteklenen bu bölüm şarkının en duygusal zirve noktasıydı diyebilirim. Şarkının orta bölümdeki köprü sonrası solo kısmı tam bir teknik gövde gösterisiydi arkadaşlar yine. Önce Midori'yi daha agresif, yırtıcı ve hırslı bir tonda hızlı picking ve akıcı geçişlerle soloya başladı. E, Ardından Miyako devraldı ve neoklasik bir yaklaşımda e, o da solosunu yaptı. Daha sonrasında da solonun son bölümünde de yine iki gitar birleşerek muazzam bir armoni içerisinde aynı melodiyi farklı oktav aralıklarla çalarak soloyu tamamladı ve doğrudan son nakarata bağladı diyebilirim. Şarkı hem melodik hem metal geleneğine bağlı olan hem de enstrümantal hakimiyeti hiçbir yapaylığa kaçmadan organik ve akıcı bir kompozisyonla sundukları dengeli bir başyapıttı diyebilirim bu şarkı için. Yine 5 kadın dediğim gibi dünyaya meydan okuyacak şekilde harika bir şekilde profesyonel bir şekilde mükemmel bir şarkı yapmışlar. Ben Low Bites'ın ilk videosunu sanırım geçtiğimiz Aralık 15'te çekmiştim. O zaman grubu çok geç keşfettiğim için kendime kızıyordum. Şimdi The Hammer of Wrath, Rising gibi şarkılarda da şarkıları geç dinlediğim için kendime kızıyorum. Ama olsun, yolumuz uzun. Daha dinleyeceğimiz birçok şarkı var. Geç de kalsak en sonunda dinleyeceğiz nihayetinde. Çok keyifli bir şarkıydı. Şimdi bir 5-10 defa daha dinleyeceğim ben videoyu kapattıktan sonra. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim olur mu? Hoşçakalın.